Adım Cihan, soyadım Gülmez. Ben soyadımı sürekli taşıyabilen bir insan değilim. Tam tersi, ben çok gülerim. Güldürmeyi severim insanları. İnsanlar da hep tavsiyemdir. Gülsünler, güldürsünler. Çankırılıyım. 2015 yılından beridir evliyim. 2 tane çocuğum var. Biri 4 yaşında, biri 8 aylık, daha yeni. Allah herkese nasip eder inşallah, isteyen herkese. Yaklaşık bir 15 yıldır döküm işiyle uğraşıyorum. Dökümün farklı kollarında çalıştım. En son durağımız Sağlam Metal. Ben 2006 yılında Hassas Söküm'de başladım ilk bu döküm sektörüne. Hassas Söküm'de seramik kalıplara sıcak bir şekilde döküm yaparak çok ufak parçalara kadar dökerek başladım ben bu işe. 2010'da askere gittim. Askere gidene kadar ben bir fil bu işi yaptım. Askere gittim. Geldikten sonra ben bu işi kafamda kurmuştum. Dedim yapmayacağım. Dedim başka bir sektörlere atayım kendimi falan. Öyle bir planlara kurmuştum ama bizim dökümcülerde, ustalarımıza daha doğrusu bir laf vardı. Yani bu döküm kokusu insanın burnuna bir girdiği zaman daha başka bir iş yapamıyorsun yani. Hakikaten öyleymiş. Yıllar geçti aradan. Ben o ustaların sözü hep aklımdadır yani. O söz aklıma geliyor. Bu işe bir başladığın zaman tamam, daha başka bir şey yapamıyorsun yani. Kısa bir zaman başka işlerle uğraştım. Ama ondan sonra dönüp dolaştım, gene bu döküm dumanı beni çekti içine. Daha sonra 2017'de Sağlam Metal'e ilk adımımızı attık, sağ olsunlar. 2017'den beridir bir fiil Sağlam Metal'de çalışmaktayım. Sağlam Metal'de işte ocak operatörlüğü yapıyorum. Ergitme ocaklarında metal eritip alaşımlar yapıp, farklı alaşımlar yapıp bu alaşımları işte gerek savurmaya, gerek kum kalıba, gerek kokul kalıba dökerek bu şekilde işler çıkartıyoruz. Klasik bir iş gününe yani mutlu başlıyor insan. Sabah kalkıyorsun, ne bileyim yani kazasız belasız bir gün geçirmek içinden geçiriyorsun. Evime sağlıklı sıhhatli, çocuklarıma sağlıklı sıhhatli bir şekilde kavuşayım. Biz hep bunun içerisindeyiz. İşe başlarken mesela. İşe geliyoruz tabii ki. Burada ürettiğimiz güzel ürünleri de gördüğümüz zaman daha da bir zevk alıyor insan. İş yaptığı işten daha da mutlu oluyor. Biz her gün ocağımıza geldiğimiz zaman ocağımızın önce bir toprak kaçağı çok önemli bizim için. Toprak kaçak kontrolünü yapmak zorundayız. Onu yapmadığımız zaman bizim ocaklarımız otomatik. En ufak bir kaçakta, yani metalde bir sızma olduğu zaman, bobinlere metal yanaştığı zaman orada bizim kaçak göstergemiz var, kaçak kartı var. O kaçak kartı zaman zaman belki bozulabiliyor yani. Bozulduğu zaman o metal sızdığı zaman, bobine yaklaştığı zaman ocak alarm vermez. Alarm vermediği zaman o sıvı metal bobine geldiği zaman, bobin deldiği zaman Allah korusun orada bir patlama olayı oluyor. Biz bunu önlememiz için, garanti almamız için ne yapmamız gerekiyor? İlk başta toprak kaçak kart kontrolünü yapmamız gerekiyor. Bunu yaparsak en azından kafamız rahat olur bir defa. İkinci, ne yapmamız gerekiyor? Ocağımızın etrafı önemli. Ocağımızın hidrolikleri çalışıyor mu? Hidroliklerde bir kaçak var mı? Yağımız var mı? Bir de ocağımızın ağzı çok önemli. Ağzı da bir açıklık, çatlak, kırık, o tarz bir şey var mı? Olduğu zaman oradan metal içeri sızabilir. Bunlar önemli faktörler. Ocağımızın üzerinde çalışma sahamızın açık olması gerekiyor. Herhangi bir tehlike karşısında bizim oradan uzaklaşabilmemiz gerekiyor. Bunlar tabii ki hep bizim işimize başlamadan önce kontrol etmemiz gereken noktalar. Ben hayatım boyunca en fazla ocak sayısı ben Sağlam Metal'de gördüm. Yani 1000-1500 hatta 1500 liraya kadar çıktığımız oldu ocakta sayısında. Alüminyum bronzlarda tabii ki. Alüminyum bronzlar çok fazla oksit yaptığı için ocağın içinde bir sarma oluyor. Cüruf sarıyor falan. Biz onu zaman zaman kazıyoruz ocağımızı. Daraldıkça ocağı kazıyoruz, genişletiyoruz ocağı. Tabii bu bilinçli bir şekilde yapıldığı zaman ocağın ömrü uzuyor. Bayağı bir uzuyor yani. Ben burada 4 ay 5 ay yani hiç ocak yapmadığımız zamanı biliyorum. Ama yeri geliyor 1 ayda da ocak yapılır, kaçak verir. Kaçak olduğu zaman mecbur ocağı yeniden hastalamamız gerekiyor, sinirlememiz gerekiyor. Mesleğimin en zor yanı yani yazın bizim işimiz sıcak olduğu için yazın sıcaklık. Ama bu işin ekmeğini tabii kışın yiyorsun. Şu an bu havalarda mesela. Bu havalarda çok güzel. Yani herkes diğer bölümlerde arkadaşlarımız tabii soğuk makineler başında çalışan, karda o işte soğuk havalarda titreyen arkadaşlar görüyoruz mesela, ama biz orada sıcacık ocağımızın başında orada ısınıyoruz. Yani zor diye de bir şey yok aslında yani. Yazın da tamam sıcaklık var belki ama bir ekip çalışması halinde bulunduğumuz zaman, ekip çalışması halinde çalıştığımız zaman
diğer vardiyadaki arkadaşlarımızla kafa birliği yaptığımız zaman aslında zor diye de bir şey yoktur yani. Ya zor olan ne bileyim imkansızdır yani bizim için. Döküm işi sıcak. Bunu bilerek yapıyoruz. Zevk alıyoruz. Terliyoruz belki ama biz hakikaten o yüzden zevk alarak yapıyoruz yani. Bakır ve bakır alaşımları döküyoruz. Alüminyum bronz döküyoruz. Maksimum çıktığımız 1300 derecelere kadar çıkıyoruz. Tabii dökeceğimiz kalıba göre, savurmaya göre değişiyor. Sıcaklar değişiyor. Her metalin kendine özgü bir sıcaklığı var. O sıcaklığı yakalayıp dökmemiz gerekiyor. İşte o sıcaklığı yakalayıp döktüğümüz zaman zaten sorun kalmıyor. Çok hassas dengeleri var değil mi? Tabii hassas dengeleri var. İşte o sıcaklık olsun çok önemli. Metalin ergitme süreci çok önemli. Ergitirken işte onun bir prosedürü var. O prosedüre uygun bir şekilde metal ergitilirse, kalıp ona göre kalıplanırsa, kalıbı kapatan adam ya da savurmayı ayarlayan adam ya da ingotu kokilleri ayarlayan arkadaşlarımız bunu temiz bir şekilde, boyasını falan düzgün bir şekilde yapıp bütün gereken şeyler dört dörtlük yapıldığı zaman kaliteli bir iş çıkıyor ortaya. Yani ben istediğim kadar ocağı güzel eriteyim, güzel yapayım. İçine gaz almasın, gaz aldırmayayım ocağı. Tertemiz bir şekilde yapayım. Ama adam o kalıbı mesela iyi yapmadığı zaman, işte kalıbın içine pislik kaçırdığı zaman, kum kaçırdığı zaman, boyasını güzel yapmadığı zaman istediğin kadar güzel ergit metali oradan sağlam bir parça çıkartamazsın. Bir çark düşünün, çarkın her dişlisi burada bir rol alıyor yani. O çarkı güzel bir şekilde döndürmemiz gerekiyor. O çark güzel bir şekilde döndüğü zaman kaliteli bir iş çıkıyor ortaya. Bir kafa birliği yaptığımız zaman işte bu işi nasıl sağlam çıkartırız? Önce bu iş üzerine bir konuşuyoruz. Yani bunun besleyicisi nereye konmalı, tamam mı? Onun işte nasıl dökülmeli? Savurmayı kaç bin devirde dökmemiz gerekiyor? Kokillerimiz sıcak mı? Kalıplarımız nem almış mı? Boyası iyi kurutulmuş mu? Bunların hepsi bir faktör yani. Bunların hepsini düzgün bir şekilde yapılması gerekiyor. Hataya yer yok yani. Yer yok. Yani kendimizi korumamız adına hataya yer yok. Bu da ufacık bir kıvılcım bizim belki hayatımıza mal olabilir. Hayatımız boyunca duyabileceğimiz bir pişmanlık olabilir yani buradaki en ufak bir hatamız. Çünkü burada fabrikamızın bize verdiği, temin etmiş olduğu kişisel donanımlar, koruyucular bunlar boşa verilmiyor. Bunları kullanırsak eğer risk azalıyor. Daha da azalıyor risk. Sıfırdan bir ürün üretiyorsun. Yani metalde mesela bizim metallerimizin bakır ve bakır alaşımları döküyoruz. Alüminyum, bronz döküyoruz. Hepsinin ana maddesi aslında bakır. Hepsini bakır üzerinden gidiyoruz. Bir bakırı üzerinden gidiyoruz. İçine farklı elementler atarak kimi malzeme sarı oluyor, kimi malzeme kırmızı oluyor, kimi malzeme biraz daha pembeye çalıyor mesela. Yani yumuşak malzeme yapıyor, sert malzeme. Bunların hepsinin farklı renkler oluyor ama hepsinin ham maddesi tabii ki bakır. Bakırın içine kattığımız diğer metallerle farklı bir ürün çıkıyor ortaya. Evde yemek yapar gibi bizim ocağımız kaynıyor orada. İçine atıyorsun. Ocak da bir şey yani bir ilginç. İçine atıyorsun aynı kazan, bildiğin bir kazan var. Arkada güzel bir panosu, soğutma sistemi var. Baktığın zaman bir kazan gibi duruyor ama orada kaç bin derecelik ısılara kadar çıkıyor yani. Orada metalimiz çorba gibi kaynıyor bizim. Bu mesleğe Derya Hanım talep yok açıkçası baktığın zaman. Çünkü ben çok gördüm mesela. Ben sadece bu fabrikada değil. Bu fabrikada da denk geldi. Başka diğer çalıştığım yerlerde de mesela denk geldi. Ben çok gördüm mesela adam işe geliyor. Öğlenleyin işte benim hastam vardı deyip işten kaçan adamlar gördüm ben. Bu şekilde insanlar var ya. İnsanlar artık nasıl kolay para kazansam bunun derdinde. Nasıl kolay para kazansam onun derdinde insanlar yani. Kimisi bakıyorsun bahis oynayarak para kazanman derdinde. Kimisi rahat iş araman derdinde. Rahat iş olsun. İşte kimisi cumartesi tatil olsun. Bu da bizim işimiz tabii ki zor ama zevkli. Bizim atalarımızdan gelen bir sektör. Yüzyıllardır bizim ülkemizde bu döküm yapılıyor. Bundan sonraki yıllarda da belki bundan 50 sene 100 sene sonra da yapılsın isterim ben. Yeni elemanlar yetişsin. Ocaklar yetişsin, kalıpçılar yetişsin. Bu işin bir sürü dalı var. Bir sürü dalında insanların yetişmesi gerekiyor. Gençlerimizin yani bir gelip bakmalarını tavsiye ederim ben bu işin bir adım atmalarını tavsiye ederim. Yani bu işten alacakları zevki, tadı bir almış olsalar yani bu işin sıcaklığı falan fasafiso yani. Hakikaten tavsiye ederim yani yapılması gereken bir iş. Gençlerimiz bence kolay para kazanmanın peşine düşüp elleri boş dönmektense gelsinler burada meslek sahibi olsunlar. O şekilde çalışsınlar isterim yani.
Biz sağlam metalde çalışıyoruz. Bu bizi daha da şey yapıyor. Şahlandırıyor. Çünkü ihracat yapılıyor. Ürünlerin birçoğu yurt dışında da yapılıyor ama yani birçoğu yurt dışına gidiyor. Orada bizim firmamızın damgası var. Orada Made in Türkiye yazıyor mesela değil mi? İnsana hoşuna gidiyor. Ya işte diyorum ya bu bir çark yani. Dökümü dökmeyle bitmiyor. Dökümü döküyoruz. Benden nereye gidiyor? İşte kesimhaneye gidiyor. Kesimhanede tornaya gidiyor. Tornadan geliyor kesimhaneye geliyor. Bakıyorsun benim bir tane döktüğüm ingot. İngotu adam orada dilimlemiş. Tamam mı? Dilimlemiş adam. Tertemiz bir şekilde. Bu dövmeye gidiyor. Dövmehaneye. Dövmehanede bizim oraya disk olarak verdiğimiz parça oradan çubuk olarak çıkıyor. Çubuk olarak çıkıyor. Oradan ne yapıyor? Isıl işlemeye gidiyor. Isıl işlemden işte soğuk çekmeye gidiyor. Orada hassas kesime gidiyor. Hassas kesimden çıkıyor, CNC'lere gidiyor. CNC'lerde bir bakıyorsun ya bizim o bir tane döktüğümüz ingot ne hallere gelmiş. Nasıl bir sistem var yani. Yani ufacık bir ürün üretiliyor ama bu ürünün arkasında onlarca insan var. Yağlı, pis bir malzemeden yani defalarca bu kullanılıp, talaşı eritilip, defalarca bu metale sirkülasyon edilmiş metalden çok da sağlıklı bir şey alamazsın. Talaşlarımız oluyor bizim fabrikada çok fazla. O talaşı direkt kalıbımızda savurmaya dökemiyoruz. Çünkü içinde yağ var. O yağdan da içinde metalin içinde oluşan bir gaz oluşuyor. O gaz da bizim döktüğümüz üründe içinde işte gaz boşlukları, pislikler vesaire o tarz şeyler çıkıyor. Yaptığımız ürünlerin birçoğu yurt dışına gittiği için mühendis arkadaşlarımızın bize verdiği bir analiz kriterleri var. O analizlerin içinde temiz olması gerekiyor. Yani atıyorum bizim alüminyum bronzlarda en fazla sıkıntı yaşadığımız mesela silis, çinko. Bunların belli bir maksimum bir düzeyi var. Onun üstüne çıkamıyoruz yani. Onun üstüne dökemiyoruz. Onu o şekilde döküp de biz yurt dışına gönderemeyiz. Sizin o döküm anınız beni çok heyecanlandırıyor. O potayı, ocağa devirdiğiniz potayı Evet. aldınız. Ama işte en zevkli yer aslında orası. Değil mi? Tabii ki. Sıcaklığımız geliyor, potayı yanaştırıyor arkadaşlar ocağımıza. Metali alıyoruz yavaş bir şekilde. Onun tabii sıcaklığını kontrol altımızda. Metalde gaz var mı yok mu onun kontrolünü yapıyoruz. İşte kalıba dökümü esnasına kadar en heyecanlı yer orası zaten. Yani biz sürahiden su döker gibi ocaktan metali alıyoruz. Bunu gidiyoruz kalıba döküyoruz. Savurma dökümü mesela. Savurma dökümü çok ilginç mesela. Ben buraya gelene kadar ben savurma dökümünün nasıl bir şey olduğunu bilmiyordum. Ben daha önce dökümün farklı dallarından çalıştım ama savurma dökümü sağlam metal sayesinde ben gördüm, öğrendim. Savurma döküm mesela benim çok garibime gitmişti ilk gördüğüm zamanlar. Savurma döküm falan diyorlardı ama nasıl bir şey oluyor tam çok da bilmiyordum yani. Sağlam metale geldim. Baktım dönen bir kalıbın içine sıvı metali döküyorsun yani. Bu 1700-2000 devirlerde dönen bir kalıp. Bunun içine iki tarafı da açık kalıbın. İki tarafında delik var yani. Bir tarafından veriyorsun. O hızlı devirle beraber metal içine sarıyor. Çok kaliteli bir iş çıkıyor ortaya. Çok güzel bir sistem yani. Yavaş yavaş bir yanma oluşuyor. O reçinenin yanmasında o kimyasallar yanıyor. Duman çıkıyor. O duman da insan üstünde siniyor. Biz hep alışık olduğumuz için bizi fazla rahatsız etmiyor ama iş elbiselerini falan ben eve götürdüğüm zaman mesela evde bir kokladığım zaman hakikaten böyle bir yanık kokuyor yani. Hanım ne diyor o kıyafetleri? Hemen atıyor makineye. Poşe yapmak yok. Hemen poşeti bile açmadan direkt makineye. Yoruluyoruz ister istemez. Terliyoruz. Burada bir enerji kaybımız oluyor. Benim 2 tane çocuğum var. Demin de söylediğim gibi. Ben eve gidiyorum. Kapıyı açtım mı o çocuklarımı görüyorum ya. Onları bir kucağıma alıyorum ya. Bunlar benim enerji kaynağım. Ben burada 8-10 saat çalışayım, yorulayım hiç önemli değil. Eve gideyim. Onlar bana resmen böyle bir enerji depoluyor. Ben pil gibiyim, tamam mı? Yani böyle bana öyle bir enerji depoluyorlar ki. Ben onları 5 dakika kucağıma alayım. Gelirim bir 10 saat daha çalıştırırım. Hiç önemli değil. Dedim ki insanları biraz daha motive etmesini severim yani. İnsanları biraz motive edeceksin ki güzel iş alasın. Daha sağlıklı bir iş yapsınlar yani. Motive etmek amaçlı
Ben de markete gittim dedim. Kapanmadan markete gideyim. Markete gittim. Orada biraz alışveriş falan yaptım. Arkadaşlar dedim bir şeyler mola verdikçe dedim. Orada atıştırırız falan. Ben tam kasaya gittim. Kasada kasiyer dedi ki bir saniye dedi. Baktım kasanın altlarında bir şeyler arıyor. Tezgahın altlarına falan bakıyor. O da kabloları falan kontrol ediyor. Ben tabii oraya iş elbisemle gittim. Dedim ki hayır dedim, ne oldu dedim. Ya dedi bir şey yanıyor galiba dedi, tamam mı? Orada dedi hani bir yangın falan çıkmadan ben dedim müdahale ettim. Muhtemelen dedi bir kablo falan yanıyor. Dedi zarar vermesin. Biz sizden de bir dakika rica ediyorum falan diye izin istedi. Dedim bak kardeşim, ben dedim dökümcüyüm. Dedim üzerimde dedim döküm kokusu sinmiştir. O koku dedim muhtemelen benden geliyor dedim. Tabii ki adam orada bir utandı, kızardı falan. Dedi kardeşim kusura bakma, özür falan diliyor adam, ama bu sefer ben de mahcup oldum. Yani benim yüzümden adamın düştüğü hale bak.